Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofralarınız için harika bir yemek alternatifiyle geldim. Patates kızartması yatağında köfte tarifi, lezzeti de sunumu da harika oluyor. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Eskiden köftemi hazırlarken soğanı rendelerdim rendenin ince kısmıyla. Ama bu şekilde yapmak daha kolayıma geldiği için artık genelde bu şekilde hazırlıyorum. 2 adet orta büyüklükteki soğanı ve 5-6 dal kadar maydanozu rondoya alıyorum ve tamamen incelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Dediğim gibi dilerseniz rendenin ince yeriyle soğanı rendeleyebilir, maydanozu da ince ince kıyabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Malzemeyi yoğurma kabına alalım. Üzerine 400 gram kadar kıyma ekleyelim. Sonrasında 1 adet yumurtayı ilave edelim. 1 çay bardağından biraz eksik galeta unu kullandım. Onun yerine bayat ekmek de kullanabilirsiniz. Tuz ve baharatları ekleyelim. Baharat olarak ben kimyon ve karabiber kullanıyorum sadece. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Miktarını da belirteyim. Kimyonu da 1 tatlı kaşığı kadar, karabiberi de 1 tatlı kaşığından biraz eksik kullandım. Sonrasında köfte tarifimde her zaman kullanırım. Çay kaşığının ucuyla bir miktar karbonat ekledim ve yoğurdum. Güzel bir şekilde yoğurmamız oldukça önemli. Toparlandıktan sonra bu şekilde birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam edelim. Diğer tarafta yarım çay bardağı kadar suyu hazır bekletiyorum ben. Yoğurma işleminin sonuna doğru böyle kademeli bir şekilde suyu ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Son olarak köftemi yoğurma işlemini sonlandırmadan bu şekilde yoğurma kabına doğru kıymalı harcı bu şekilde atıyorum. Daha güzel kıvam alıyor. Ardından ayrı bir kaba aldım. Diğer kapta buzdolabına sakladığımda sığmayacaktı çünkü. Daha küçük bir kaba aldım. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendireceğim. Vaktiniz varsa daha uzun da dinlendirebilirsiniz. Üzerini streç filmle kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Vaktiniz yoksa dinlendirmeden de hazırlayabilirsiniz tabii ki, ama dinlendiğinde lezzeti daha güzel oluyor bence. Artık şekil verme işlemine başlayabiliriz. Ayrı bir kaseye bir miktar su alalım. Ara ara elimizi ıslatarak köftemize şekil verelim. Ben yuvarlayarak şekil verdim. Zevkinize göre farklı şekiller, uzun formda da şekil verebilirsiniz isteğinize göre. Ama bu tarife bu şekilde yuvarlak, çok da büyük olmayan köfteler çok yakışıyor bence. Kıymamızı güzel bir şekilde yoğurduğumuz için şekil verirken hiç zorlanmıyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum. Köfte harcının güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli ve sonrasında o birkaç defa yoğurma kabına atmıştım, hatırlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da şekil alması daha da kolaylaşıyor. Sizlere de öneririm. Şekil verme işlemim bitti. Ben ilk olarak yemeğimin sosunu hazırlıyorum. Bunun için çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağını bir tane tavaya, küçük tavaya aldım. Üzerine de bir büyük boy domatesi rendelemiştim. Onu ekledim. Domates suyunu çekinceye kadar orta ateşte pişireceğim. Suyunu tamamen çekmiyor. Çok az bir miktarda su kalınca üzerine tuzunu ilave ediyorum ve bir silme tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Bu şekilde kavuruyorum. Sosunuzun sıcak olmasını isterseniz diğer malzemeleri kızarttıktan sonra da yapabilirsiniz. Ben diğerlerini yaparken sosu da araya katmak zor geldiğinden öncesinde yapıyorum. Ocaktan almadan önce çok az miktarda da kekik ekliyorum ve sosumu ayrı bir kaseye alıyorum. Sosumu soğuk olarak kullanıyorum tarifimde. Belirttiğim gibi sıcak seviyorsanız sonrasında da yapabilirsiniz. Geniş bir tavaya bir miktar sıvı yağ alalım ve kızdıralım. Küp küp doğradığım 3 adet patates var burada. Bunları tavaya alıyorum ve kızartıyorum. Sizler kişi sayısına göre miktarı artırıp azaltabilirsiniz tabii ki.
30 santimlik tavada bir seferde 3 adet orta büyüklükteki patates kızardı. Ara ara karıştırarak patateslerimi kızartıyorum. Bunu ben genelde patates kızartırken yapıyorum. Patateslerin kızarmasına yakın çok az miktarda tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra patatesler çok güzel bir şekilde ayrışıyor, birbirine yapışıyorsa eğer. Sizlere de öneririm, az miktarda tuz ekleyin. Yağda çok fazla tuza bulanmasın. Sonrasında zaten kızarmış oluyor patateslerim. Ve kağıt havlu serdiğim bir tabağın üzerine alıyorum fazla yağını çekmesi için. Tavada kalan yağ miktarı biraz fazla. Köfteleri kızartacağım için bu yağı biraz azaltıyorum. Bu kadar yağ yeterli olacaktır. Sonrasında köfteleri kızartıyorum. Köfteleri tavaya alıyorum. Çok bol yağda kızartmayın köfteleri. Az yağda kızartmanızı öneririm. Ben köftenin bir tarafının tamamen kızarmasını beklemeden çeviriyorum. Ara ara çevirerek kızartıyorum köftelerimi. Bu şekilde daha güzel piştiğini düşünüyorum. Biraz kızardıktan sonra ters çevirdim. Alt kısmı kızarınca diğer tarafını tekrar çevireceğim. Köfteler kızardıkça hacimleri küçülüyor. Boşalan kısımlara diğer köfteleri de ekliyorum. Tek seferde pişmiş oluyor 30 santimlik tavada. Hazırladığım tüm köfteler tek seferde pişmiş oldu böylelikle. Çok güzel bir şekilde kızarıyorlar gördüğünüz gibi. Birkaç defa kızardıktan sonra, birkaç defa çevirdikten sonra kızaran köfteleri patateslerin yanına alacağım. Köftelerim kızardı. Artık alabilirim. Esasında yoğurma kısmını saymazsak çok kısa sürede hazırlanabilecek bir tarif. Yoğurması da çok uzun sürmüyor gerçi. Diğer tarafta 5 adet biber ekledim ben tavaya. Bir de dilimlediğim domatesleri ilave ettim. Bununla da sunum tabağımı süsleyeceğim. Çevirerek bunları da kızartalım. Çok fazla kızartmamıza gerek yok. Çok hafif diriliklerini kaybetmeleri yeterli olacaktır. Köftenin yağında kalan lezzet de bu malzemelere geçince gerçekten harika oluyor. Çok kısa sürede bu malzemeler de kızardı. Onları da diğer malzemelerimizin yanına alıyorum. Bütün malzemeleri kızartma işlemi bitti. Artık tabağımızı hazırlayabiliriz. Ben kayık tabağına kızarttığım patatesleri aldım. Üzeri için de sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım biraz. Yoğurdun içerisine çok az küçük bir diş sarımsak rendeledim. Biraz da tuz ilave ettim. Normal sarımsaklı yoğurt hazırladım. Yani karıştırdıktan sonra sarımsaklı yoğurdum hazır oldu. Bunu patateslerin üzerine dağıtıyorum. Ardından daha önce hazırlamış olduğum sosumu dağıtıyorum. Sos yaparken de belirttiğim gibi sosunuzu sıcak yapmak isterseniz malzemeleri kızartırken hazırlamanızı öneririm. Ben soğuk olarak ekledim. Sosu da dağıttıktan sonra üzerine köfteleri ilave edeceğim. Köftelerin tamamını üzerine eklemedim tabii ki, sığmaz. Bir miktarını kullandım. Diğerini de ayrı bir tabakta servis ettim. Sizler daha büyük bir porsiyon hazırlarsanız köftelerin tamamını da ekleyebilirsiniz tabii ki. Son olarak da kenarlarını dekore etmek için kızarttığım biberleri ve domatesleri ekledim. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra son olarak sos kasesinin dibinde kalan kalıntıya çok az miktarda sıvı yağ, zeytinyağı ekledim ben ve bunu köftelerin üzerine doğru dağıttım. Daha canlı, daha parlak görünüyor. Böylelikle lezzeti daha da artıyor. Sunumunu şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunları ayrı porsiyon halinde de hazırlayabilirsiniz tabii.
Ayrı ayrı kişiler için daha küçük porsiyonlar olarak da hazırlayabilirsiniz. Şöyle servis ettikten sonraki halini de göstermek istiyorum sizlere. Sunumu da lezzeti de tek kelimeyle şahane. Muhakkak deneyin derim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.